Bu noktada Golan Tepelerine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Biz ilk başta bu haberi duyduğumuzda kaynaklara dayanarak iddialar o ki Hizbullah bu saldırıyı gerçekleştirdi şeklinde iddialar o ki diye verdik. Fakat Hizbullah bu saldırıyı üstlenmedi. Evet. Bu noktada Golan Tepelerine yönelik, şimdi Golan Tepeleri deyince nereden bahsettiğimizi de bir izleyenlerimize aktaralım. Yanlışım varsa da lütfen düzeltin. Tabii. Çünkü bu olay yaşandıktan sonra özellikle belirli araştırmaları bütün gazeteci arkadaşlarımız yaptı. Golan Tepeleri sonuçta Dürzilerin yaşadığı bir nokta ve Dürziler de bilmeyen izleyenlerimiz için hatırlatalım, İsrail Anayasası'nda ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyorlar. Evet. Dürzilerle Hizbullah arasında Lübnan İç Savaşı'nda bir karşı karşıya gelme, yani farklı ittifaklarda yer almıştı Hizbullah'la Dürziler. Ama şimdi bu saldırıyı kim gerçekleştirdi? Gerçekten motivasyonu var mı Hizbullah'ın bu saldırıyı gerçekleştirmeye? Şimdi bir tarafta baktığınızda aslında önce şunu söyleyelim. Hizbullah bugüne kadar yaptığı bütün eylemlerde ya da İsrail'e olan karşılıklarında her zaman yaptığı eylemin ve saldırının arkasında durmuştur. Şu anda ben yapmadım diyorsa birinci şahıstan, birinci ağızdan bunu öncelikle dikkate almak lazım. Öte yandan saldırı gerçekleştiği ilk andan itibaren İran'da da şöyle bir haber geçti. Önce Hizbullah'ın saldırısı denildi fakat hızlıca İran resmi ajansları tekzip ettiler ve hayır Hizbullah yapmadığını söylüyor, bunu Hizbullah yapmamış dediler. Peki bunu şayet Netanyahu ABD'de ziyaretinin son esnalarında eğer İsrail ucuz bir senaryo şeklinde bunu gerçekleştirdiyse bundan ne elde etmek istiyor? Şimdi önce şunu hatırlayalım. Golan Tepeleri hukuki olarak 1967'den beri işgal altında olan Suriye toprağı. Şimdi İsrail ve ABD bunu İsrail toprağı olarak tanıyor. Fakat uluslararası toplum nezdinde bunun bir gerçekliği yok. Şimdi eğer tırnak içinde bu ucuz bir senaryo şeklinde İsrailli vatandaşların, çünkü orada yaşayanların tamamı İsrail vatandaşı değil ve Dürzilerin can kaybı olduğunu biliyoruz. Üstelik futbol sahası, çocukların futbol oynadığı bir yer. Dolayısıyla işi insani boyutta bir anda yine gündem değiştirmeye sevk edecek bir hassasiyet var. Dolayısıyla şayet bu İsrail tarafından bir kıvılcım, bardağı taşıran son damla gibi bir bahaneyle eğer yapıldıysa bir parça ucuz bir senaryo gibi duruyor. Çünkü zaten haftalardır ve aylardır, hatta Nasrallah'ın sözüyle söylersek 7 Ekim'den beri zaten Hizbullah İsrail'le savaş halinde. Çünkü Gazze durmadığı müddetçe, Gazze'de tam ateşkes olmadığı müddetçe Hizbullah da devam ediyor. Biz haftalarca konuştuk ve aslında gerginliğin çok fazla arttığı anlar oldu. Bir ayı aşkın süredir diyoruz bunu. Çünkü İsrail tarafından, IDF'den hep şu açıklamalar geliyor. Hükümetten de aynı şekilde. Savaş planlarımız onaylandı, hazırız, ordu hazır, işte kuzeyde de Hizbullah'la, ama şimdi Gazze'de çıkamadık. Savaş planları hazır. O noktadan evet. Şey yapmadan, çıkmadan. Savaş planları hazır. İsrail'in Lübnan'a yönelik savaş planları hazır. Saldırması için ne gerekiyor şu anda İsrail'in Lübnan'a? Neyi bekliyor, ne gerekiyor? Çünkü defaatle bunu söyledi İsrail. Fakat orada da şöyle bir şey var. Şimdi bir saldırıya ya da savaş planınız olması ayrı bir konudur ama bunun için düğmeye basmak bir geçerlilik, bir sebep gerekir. Neden gerekir? Neden gerekir? Öte yandan... Bu bir neden mi? İşte tam olarak soru işareti zaten bu. Ucuz dediğim nokta bu. Yani hoş, Netanyahu'nun uluslararası hukuk tanımayan İsrail'in bir bahaneye de ihtiyacı yok. Bunu da tabii hepimiz artık defaatle söyledik ve farkındayız. Ama 7 Ekim'den sonra İsrail'in dünya kamuoyları nezdinde ne kadar köşeye sıkıştığını biliyoruz. Dolayısıyla bunu bir bahane olarak kullanacaksa İsrailli vatandaşların can kaybı olmadan Dürzilere yönelik böyle bir saldırı gerçekleşiyorsa şayet tabii büyük ölçüde ortaya çıkacaktır gelecekte. Fakat şu anda bütün bölgeyi gerginliğe sevk eden, tansiyonu arttıran bir hamle oldu. İkinci Dünya Savaşı, Glavitz olayı. Nazi Almanyası Polonya'ya saldırmak için önce kendi sınır karakoluna saldırıyor. Ardından bu sınır karakoluna yaptığı saldırıyı bir bahane ya da bir gerekçe olarak gösterip Polonya'yı işgal etmeye başlıyor ve sonrasında zaten öncesinde de çok ciddi anlamda gergin olan süreç 2. Dünya Savaşı'yla sonuçlanıyor. 1939 tarihinde oluyor. Yine Mukden olayı, Japonya'ya geldiğimizde 1931'de sanıyorum tarihi. Mukden olayında da Japonya Çin'i işgal etmek amacıyla kendi demiryollarına saldırıyor ve sonrasında süreç Mançurya'yı, Çin'in kuzeydoğusunu işgaliyle, kuzeydoğusunu işgaliyle sonuçlanıyor. Geçmişte de bu ve bunun gibi olayları sıklıkla gördük. Fakat
tarih ilerleyince biz yaşanan bu olayların işte kendi topraklarına saldırması ve bir bahane bulma, bir kılıf uydurma olduğunu da görmeye başladık. Zamanla ortaya çıktı. Şöyle bir detay vermek isterim. Bilmiyoruz, belki de Golan Tepelerine yönelik yapılan bu saldırı bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra İsrail tarafından, Netanyahu tarafından yapılmış bir saldırı olarak bilmiyoruz. Belki de bu şekilde kayıtlara geçecek, belgeler bize bunu gösterecek. Çünkü saldırının yapıldığı nokta, saldırının gerçekleştiği nokta çok kritik, Golan Tepeleri. Nerede ve önemi ne diye arkadaşlarımız bir grafik hazırlamış. Bu grafikteki bilgileri ben çok kısa izleyenlerimize de sizlere de aktarmak isterim. 1967 yılında 6 Gün Savaşı'nda İsrail Suriye toprakları içinde yer alan bu noktayı yani Golan Tepelerini işgal etti. Normalde hala da aslında hukuki olarak baktığımızda Suriye toprağı olarak geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri dışında uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler de aslında Suriye toprağı olarak bu noktayı kabul ediyor. 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump bu tepeler İsrail'e aittir dedi. Hatırlayacaksınız, bu açıklamasını Netanyahu'yla Florida'daki konutunda buluştuğunda hatırlatmıştı Donald Trump. Ve Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığında açıklamıştı. Bu da ayrı bir detay. 1973 yılında Suriye, İsrail'den bölgeyi geri almayı denedi ama başarısız oldu. Bir diğer sayfamız daha var diye hatırlıyorum. Varsa eğer geçelim. Önemine ilişkin. Evet, Golan Tepeleri Şam'a 60 kilometre uzaklıkta, fazlasıyla yakın bir 60 nokta. kilometre tabii. Bölgenin en yüksek noktalarından biri olduğu için haliyle stratejik açıdan öneme sahip. Konuşmuştuk, Suriyeli Dürzi nüfusunun yoğun olduğu bir bölge, fakat Dürzi nüfusunun bir bölümü zamanla İsrail vatandaşı olmayı kabul etti. Buna gerekçelerden bir tanesi de kendi kimliklerini daha rahat koruyabilmek amacıyla olduğu gösterildi. Yine kaynaklarıyla çok zengin bir bölge, her yerde öyle zaten. Evet. Nerede karışıklık varsa kaynakları fazlasıyla zengin, ya da nerede kaynak zenginse bir karışıklık oraya geliyor ister istemez. İsrail su ihtiyacının 1/3'ünü zengin su kaynaklarına sahip bu Golan Tepelerinden karşılıyor. Size bırakayım. Tabii, şimdi jeostratejik olarak önemli bir bölge. Şam'a, Suriye'nin başkentine 60 kilometre olması zaten bir anlamı. Vurulan bölgenin haritadaki yerine baktığınız zaman Suriye toprak sınırında olması, bir anda suçlananın Hizbullah olması. Yani şimdi tekrar şunu hatırlatmakta fayda var. İsrail 10 aya yaklaşıyor. Gazze'de artık yıpranmış ve yorgun bir ordu mevcut. Öte yandan 7 Ekim'den sonra bölgesel ve küresel olarak kendisine dönmüş olan çok fazla suçlama, çok fazla eleştiri, çok fazla ok var. Şimdi bu noktada İsrail'in bir bahaneye ihtiyacı olmadığını tekrar edelim. Fakat dünyadaki rüzgar bu kadar tersine dönmüşken, o yüzden eğer bir senaryo şeklinde bu gerçekleştiyse evet, bütün bölgesel risklerin arttığı, gerginliğin arttığı, ardı ardına Avrupalı devletlerin seyahat için vatandaşlarını uyardığı, Beyrut Havalimanı'nın uçuşların iptal edildiği ve bölgedeki bütün orduların alarma geçtiği bir andayız. Fakat eş zamanlı olarak dünyadan da şöyle açıklamalar geliyor. Yani zaten haftalardır söyleniyor. Bu riskli bir hamle olur. Hizbullah-İsrail karşılaşması tarihte olduğu, zaten 34 gün süren savaşta da tarihi bir savaştı. Yine İsrail yenememişti ve ateşkes istemek durumunda kalmıştı. Şimdi bu açıdan zaten aylardır bölgesel riskleri konuşurken bir de Hizbullah'ın Hamas olmadığını da hatırlayalım. Hizbullah'ın arkasında Şam'dan, Irak'tan, İran'dan, direniş ekseninden gelebilecek. Yine dün Yemen'de Husiler paylaşım yaptılar ve Bismillahirrahmanirrahim şeklinde bir şey attılar. Dolayısıyla şu anda Hizbullah'ı bir tek grup olarak görmemek gerekiyor. Arkasında ona ne geleceğini de öngörmek ve kestirmek çok zor. Peki ABD seçimlerine 90 gün kaldı. Zaten ABD burada bir bölgesel savaş yayılmasını istemiyor. Bu noktada İsrail'in bunu tek başına yapabilecek gücü var mı? Varsa, ki soru işareti, bunu ne kadar sürdürebilecek? O noktada ABD tabii ki desteğe ve yardıma... Başına yapmak zorunda kalacak mı İsrail bunu? Şimdi güvenlik açısından baktığınız zaman ABD İsrail'le örtüşen bir güvenliğe sahip. Zaten 7 Ekim'i müteakip zamanda hemen gemilerin bölgeye gelmesi ve savunma sanayi anlamında tüm işbirliklerinin sağlanması buna bize gösterdi. Ufak tefek açıklama farklılıkları, nüans farklılıkları olmuştu şu geçtiğimiz 10 ayda. Hatırlayacaksınız bir takım tweetleri ve açıklamaları. Fakat aslında çok büyük bir ayrılık yoktu. Yani operasyon detaylarında bile yoktu ve bir ABD koordinasyonu vardı. Husileri vururken de böyleydi, refaha girerken de böyleydi.
böyleydi. Rehine kurtarma operasyonunda da böyleydi. Defaatle bir örtüşen durum vardı Washington Tel Aviv arasında. Fakat şu anda ABD de bir parça siyasi kriz içerisinde ve Ağustos 19'u bekliyor. Bayağı bir parça siyasi. Kesinlikle kriz. öyle. Çok ciddi bir- Dolayısıyla şu anda arzu edilen şey bu değil ve şunu da unutmamak gerekiyor. Uluslararası hukuku tanımayan İsrail evet, dünya kamuoylarını ne kadar tanıyacak, dünya kamuoylarının tepkisinden ne kadar etkilenecek. Fakat bu noktada şu soru geliyor karşımıza. Devletler somut eylem yapmaya başladılar İsrail'e karşı artık ardı arkasına. Mesela? Mesela Pakistan Netanyahu'yu terörist olarak tanıdığını ilan etti. Türkiye ticareti kesti. İşte Husiler Tel Aviv'e roket fırlatıyorlar. Yani bütün insan ellerinde olan her şeyle İsrail'i durdurmak için bir şeyler yapıyor. Tüm örgütler, devletler. Fakat hala birkaç devlet kaldı İsrail'in yanında. Ama şimdi birkaç devlet diyorsunuz. O devletlerden bir tanesi Amerika Birleşik Ve Devletleri İngiltere. ve İngiltere tabii ki. İngiltere de bu sürecin içinde ama İngiltere sahada sadece Yemen'de devreye giriyor ki zaten Yemen Nisan'ı hatırlayalım. Hemen hava savunma sistemleri ve uçaklarıyla ve hatta Hizbullah'ın uyarısını hatırlayalım. İngiliz hava üssünün kullanıldığına dair Güney Kıbrıs'ta bir eleştirisi olmuştu Hizbullah'ın. ve ama şöyle de bir gerçek yok mu? Yemen ikiye ayrıldığında, iç savaş ardından ikiye ayrıldığında hatta öncesinde İngiliz sömürgesiydi Yemen'in bir bölümü. Yani aslında İngiltere'nin oradaki varlığı İsrail ya da çok daha öncesinden olan bir süreç. O motivasyonla da belki Yemen'e yönelik bir harekat düzenlemiş olabilir mi olamaz mı? Başka bir tartışmanın konusu. Evet, Bu Mandela konu ilk sormuş. Evet. o noktada bir hani karşıt görüş üretmek amacıyla söylemiyorum. Sadece bir fikir olarak ortaya attım. Ama Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptığı açıklama İsrail'in vatandaşlarını terörist saldırılara karşı savunma hakkının arkasındayız şeklinde. Biz bunu 7 Ekim'den beri zaten bu şey gibi yani Ama hep arkasındaydı. Otomatik açıklama bu. Tamam doğru fakat şimdi şöyle bu saldırıyı Hizbullah üstlenmedi. Hizbullah'la ilintili olan devletler ve örgütler de Hizbullah'ın yapmadığını söylüyor. Ama Amerika arkasındayız diyor. Bu Lübnan'ı vurabilirsin demek mi? Şimdi eş zamanlı o anda Netanyahu ABD'deydi. Dolayısıyla orada bir takım görüşmelerle ne gibi bir sözler aldı, ne de anlaşıldı bilmiyoruz. Çünkü bakın orada hem Biden'la hem Harris'le hem Trump'la hem Kongre'yle birçok görüşmeler gerçekleşti. Şu anda ABD seçimlere giderken orada da yapılanan bir şeyler var ve her halükarda seçimlere hazırlanırken Amerika'daki Yahudi lobileri, Amerika'daki Yahudi grupları ve şirketleri tabii ki ABD başkanlarından hangisine destek olacaklarsa onun gücü bir parça öne çıkacak ve artacak. Netanyahu da bunu çok iyi biliyor. Kongre'deki o hadsiz konuşma tam olarak zaten gücünü buradan alıyor. O konuşmayı da hatırlayacak olursak ABD'nin düşmanı olan İran ve onun müttefikleriyle savaşıyorum demişti. Hizbullah, Hamas ve Husileri işaret etmişti. 40 dakikalık konuşmada 9-10 sefer İran dedi Netanyahu. Bu da ortaya koyuyor zaten bölgeyi. Peki bu noktada eğer İsrail topyekun bir savaş başlatırsa Lübnan'a karşı, Hizbullah'a karşı başlattığı savaş ister istemez sonuçta Lübnan'da da bir savaş başlatma anlamına geliyor. 2006 yılındaki savaştan bahsettiniz. İsrail ateşkes, yani İsrail o savaştan çekilmek zorunda kaldı. Fakat bugünün İsrail ile o günün İsrail arasında da çok ciddi değişiklikler söz konusu. Hemen şunu söyleyelim. O günün Hizbullah ile bugünün Hizbullah arasında da çok büyük farklar söz konusu. İşte ikisini değerlendirmenizi isteyeceğim. O günün İsrail'i bugün yeni bir savaş açmaya kararlı olsa da bugünün Hizbullah'ı bu savaşı karşılamaya hazır mı? Eğer Gazze Savaşı hiç olmasaydı, keşke olmasaydı, hiç olmasaydı ve bugün biz bu soruya cevap üretiyor olsaydık derdim ki evet bakalım şimdi nasıl olacak Hizbullah açısından, Lübnan açısından ve bölge devletleri Hizbullah'la işbirliği içinde olanlar açısından. Fakat şunu unutmayalım 9,5 aydır bir savaş içerisinde ve hatırlayacak olursak İsrail'in geçmiş savaşları geçen yüzyılda da bu yüzyılda da öyle aylarca sürmemişti. Günler ya da haftalarla sürmüştü. Fakat şu anda 10 ay geride kalmak üzere bu kolay bir şey değil. Dünyadan tepkileriniz var, eksiklikleriniz var. Tabii ki ABD ve İngiltere desteği çok önemli muhakkak ki. Fakat bir savaşı sürdürebilmek sadece teçhizat ve ki siyasi birlik de yok İsrail'de. Ki siyasi krizler de yaşanıyor İsrail'de. Netanyahu'nun meşruiyetini de aylarca beraber konuştuk, sorgulandı. Dolayısıyla şu anda evet İsrail teknolojik açıdan 20 yıl öncesine göre tabii ki gelişmiştir. Fakat demir kubbenin delik deşik olduğunu görüyoruz biz aylardır. Nisan'da İran, daha sonrasında Husiler, Hizbullah drone'unu hatırlayın. Hizbullah'ın füze
füzelerini hatırlayın. Yani o dokunulmazlık miti bu yüzyılda yıkıldı aslında İsrail üzerindeki. Hizbullah'ın elindeki güce baktığımız zaman tabii özellikle Rus ve İran'dan aldığı füze gücü var. Uzun menzilli, İsrail'in her noktasına vurabilecek kendi sözüyle uzun menzilli füzeleri var. 150 bin roket artı füze desteği olduğu söyleniyor. Bir de 65 bin asker ki 100 bini geçebileceği söyleniyor. Son bir şey ekleyeceğim. Hizbullah dediğimiz zaman bunun arkasından bakın tam Golan Tepelerine Lütfen bakalım. buyurun şöyle alalım çok kısa. Göstermek istiyorum. Bu taraftan ona desteğe gelebilecek, Şam'dan ve Suriye'den desteğe gelebilecek, İran-Irak üzerinden bir lojistik koridor şeklinde Hizbullah'a desteğe gelebilecek çok fazla milis gücü var. Buna niyeti olan çok fazla insan kaynağı var. O yüzden Hamas bir bölgedeki direnen bir yapıydı fakat Hizbullah'ın arkası daha geniş. Bu da önemli bir detay. Çok Tabii. teşekkürler Hazar Hanım Rica aktardığınız detaylar için. 2014 yılındaki süreçte de aslında Gazze'ye yönelik İsrail bir saldırı başlattığında, o çatışmalar başladığında 7 hafta sürmüştü. Evet. Şu an 10. aydayız. Evet. Çok teşekkürler. ederim. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vurazcan bizlerle birlikteydi ve hem Golan Tepelerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı hem de bu saldırının arkasında kimin olabileceğini konuştuk.